Arkeolojik bir kazıda bulunan Maya takvimlerinden bir tanesi zaman olarak 5 yıl önce, yani 21 Aralık 2012 günü sona eriyor. Uzun araştırma ve çalışmaların sonucunda neredeyse tüm arkeologlar ve bilim insanları aynı kanıya varmış ve takvimin 21 Aralık 2012 tarihinde sona erdiğini, bu durumun da Maya inanışında kıyamet günü olarak değerlendirildiğini açıklamıştı. Belirtilen tarihten aylar önce yapılan bu açıklamadan sonra neredeyse tüm dünyada 21 Aralık'ta kıyamet kopacak görüşü hakim olmuş, hatta bir rivayete göre olası kıyamet senaryosunda Şirince köyünde bulunanlar kurtulacak diye belirtilmişti. Kıyametin kopma sebebi olarak her ne kadar da NASA'nın böyle bir şey yok, paniğe kapılmayın uyarıları yayınlansa da dünyaya çarpacak olan büyük bir göktaşı olduğu söylentileri hızla yayılıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında adım adım takvimler 21 Aralık 2012'yi gösterdi. Fakat konuşulduğu gibi dünyaya ne bir göktaşı çarptı ne de başka bir doğal afet ya da büyük felaket oldu. Belirtilen tarihin ertesi gününde herkes aynı şeyi söylüyor. Mayalar yanıldı. Ama binlerce arkeolog ve dil bilimciye göre Mayalar yanılmamıştı. Dünyanın en iyi dil bilimcileri ve arkeologları yıllardır bir şey üzerinde çalışıyorlar. Ve bu çalışma insanlık tarihi için çok ama çok önemli olan Sümer tabletleriydi. Toplamda 22.000'in üzerinde ve 6.000 yıllık Sümer tabletleri ilk olarak 1849 yılında Irak'ta İngiliz arkeolog tarafından keşfedildi. Keşfin ardından yüzlerce arkeolog ve dil bilimci büyük devletlerin desteğini de arkasına alarak tabletler üzerinde yoğun bir çalışma başladı. Yaklaşık 150 yıl süren ve binlerce arkeolog ve dil bilimcinin çalışmalarının ardından alfabe çözüldü ve günümüz diline çevrildi. 1976 yılında Zecharia Sitchin tam 30 yılını vererek hazırladığı ilk Sümer tabletleri çevirilerini bir kitap halinde yayınladı. Daha sonra farklı dil bilimciler de çevirilerini yayınladılar. Zecharia'nın çevirisiyle diğerlerinki arasında küçük farklar bulunmakla beraber genel olarak hikaye aynı. Alfabesi çözümlenen ve çevirisi tamamlanan Sümer tabletlerine göre insanoğlu, Güneş sisteminin dışında bulunan gezegen olan Nibiru'dan dünyaya gelen uygar halk tarafından genetik mühendislikle kendi soyları ve maymunların ısırmasından oluşturulmuş. Yine tabletlerde yer alan bilgilerin içerisinde 4 kutsal kitapta anlatılan Adem ile Havva yasak meyve hikayesi, Habil ile Kabil hikayesi, Nuh tufanı, dünyanın 7 günde yaratılması, İbrahim peygamber hikayeleri ve erkeklerde sünnet gibi çok sayıda hikaye bulunmakta. Tabletlerde anlatılan bu yaratılış hikayesi bilim insanlarını ikiye böldü. Kimileri insanların bir tanrı tarafından yaratıldığını ve bunun sorgulanmaması gerektiğini, kimileri ise bu bilgilerin doğru olduğunu, evrim teorisinin de bu tabletlerde anlatılanlar ile bağdaştığını savundu. Fakat hemfikir oldukları bir konu vardı. En eski kutsal kitap olan Tevrat'tan bile 3000 yıl önce yazılmış olan Sümer tabletlerinde tüm kutsal kitaplarda yer alan hikayelerin detayları ile anlatılmış olması oldukça ilginçti. Mayalardan kalan arkeolojik bilgiler, Mayaların o zamanlarda astronomi ve uzay bilimleri alanında çok ileri bilgilere sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hatta öyle ki Güneş sistemimizdeki tüm gezegenleri o zamanlarda gözlemlemişler, bir güneş sistemi haritası çıkarmışlar ve ilginçtir ki gezegenlerin büyüklüklerini bile hesaplayabilmişlerdir. Hatta daha da ileri giderek Güneş sistemimizde olmayan fakat belirli döngülerde Güneş sistemimizin içinden geçen bir gezegeni keşfetmişler ve o gezegen hakkında oldukça ilginç bilgiler yazmışlardır. Mayaların Güneş sistemi notlarına göre sistem dışından gelen bir gezegen, Güneş sisteminden geçerken bazı gezegenlerin yörüngesini bozmuş, yakın komşumuz olan gezegen Mars'ın da atmosferini yok etmiştir. 6000 yıl önce yazılan Sümer tabletlerinde bu konudan açıkça bahsedilmiştir.
Geçtiğimiz yıllarda NASA tarafından Mars'a gönderilen insansız aracın verilerine göre de çok eski zamanlarda Mars'ta atmosfer olduğu ve belirlenemeyen bir sebepten aniden yok olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Güneş sistemimizin dışından gelen bu gezegene Sümerler Nibiru adını vermiştir. Astronomi alanında oldukça iyi olan Mayalar da bu gezegeni gözlemleyerek not tutmuştur. Birbirinden çok uzak bölgelerde yaşamış olan ve aralarında neredeyse 3000 yıl olan iki medeniyetin verdiği bilgiler neredeyse birbirinin aynısıdır. Mayalar üstün astronomi bilgisiyle bir yılın 365 gün olduğunu hesaplamışlar. Bir seneyi de 12 ay olarak belirlemişlerdir. Takvimlerini de bu zaman döngüsüne göre hazırlamış oldukları görülmektedir. Hazırladıkları takvim binlerce yıl hiç sapma olmadan doğru göstermiş ve 21 Aralık 2012 tarihine kadar gün, ay ve yıl bilgisini doğru olarak aktarmıştır. Gökbilimciler, arkeologlar ve dil bilimciler yıllar boyu takvimin neden 21 Aralık günü bittiğini araştırdı. Bu durumu yıllarca kıyamet senaryosu olarak yorumladılar. Fakat durum aslında öyle değil. Bunun farkına birkaç yıl önce varıldı. Düzenli döngü içinde Güneş sistemimize giren Nibiru gezegeni, binlerce yıl önce Güneş sistemimizde büyük değişiklikler yaparak sistemimizi terk etmişti. Gezegenin izlediği düzenli döngü tam olarak 3600 yılıydı. Bu sonuca ulaşan ve bir takvim hazırlayan Mayalar, yaşadıkları tarihten ileri hesaplayarak gezegenin Güneş sistemine tekrar gireceği günü 21 Aralık 2012 olarak saptamışlar ve takvimi o tarihte aniden sonlandırmışlardı. Bu durum onlar için aslında bir kıyamet değil, insanlık için yeni bir yaşam döngüsünün başlangıcıydı. Çünkü Nibiru gezegeni en son Güneş sistemine girdiğinde gezegenler ile iletişime geçmiş ve insan ırkını yaratmış. Yarattığı insan ırkını dünyada bulunan ve Nibiru gezegeninin atmosferi için önemli olan altını çıkartmakta kullanmıştı. O çağlardan bu yana altın insan ırkı için çok değerli. Hiç düşündünüz mü? Dünyada metal maden varken neden sadece altın? İşin ilginci ise NASA 2012 yılı sonunda Güneş sisteminin dış çemberinde bir nesne keşfetmiş ve yakın gezegenlerin yörünge sapmalarını da hesaplayarak bahse konu olan nesnenin yeni bir gezegen olduğunu açıklamış ve gezegenin adını ise X-Planet olarak adlandırmıştır. Bu X-Planet gezegeni Sümer ve Maya tabletlerinde belirtilen Nibiru gezegenidir ve Güneş sistemimize tam olarak 21 Aralık 2012 günü giriş yapmıştır. Yani Mayalar yanılmamıştır. Bekledikleri bir kıyamet ya da göktaşı değil, Nibiru gezegeni. Nibiru, Güneş sistemine girince döngü sıfırlanacak ve Güneş sistemi yakın zamanda büyük bir değişime uğrayacak. Tam Mayaların belirttiği tarihte Güneş sistemimize giren Nibiru, fark edildikten sonra yıllardır devletlere sesini duyuramayan ya da söyledikleri çok uçuk teoriler diye aldırış edilmeyen arkeologlar ve dil bilimciler haklı olduklarını ispatlamış oldu. Hemen harekete geçen NASA ve Amerika elde bulunan tüm bilgileri topladı ve bir değerlendirme yaptı. Yapılan değerlendirmenin ardından ilk iş olarak Irak işgali sırasında karargah kurduğu Nasıriyye şehrindeki Sümer zugatını kontrol altına aldı. Ve çok güçlü ve özellikle X-ray cihazları ile çalışmalar başladı. Nasıriyye şehri, İbrahim peygamberin yaşadığı ve tüm tek tanrılı dinlerin başladığı şehir olan eski Uf şehridir. Bölgeye özel birlikler sevk edildi ve halen yapılan araştırmalar ile kimseye geniş kapsamlı bilgi verilmemektedir. Dahası var. 2012 yılının ortalarında Suriye'nin Şam kenti yakınlarındaki antik bir kent ortaya çıkarıldı. Suriye Stonehenge. Suriye Stonehenge olarak adlandırılan yapının tarihi 10.000 yıl öncesine kadar gidiyor. Sümerlerin Ur kenti ile yaklaşık aynı yaştalar. Muhtemelen aynı yıllarda bölgeye yerleşilmiş. Suriye'de çıkan savaştan sonra bölgeye Rus askerleri geldi ve Rusya şehri ve bölgeyi kontrol altına aldı. Halen bölgeye giriş çıkış yasak ve bölgedeki halk tamamen tahliye edilmiştir. Suriye'deki bu şehir Şam'ın Baka köyüne yakın bir yer.
bu bölgede daha önce Rusya'ya ait bir uçak bilinmeyen bir sebeple düştü. Uçağın muhaliflerin düşürdüğü söylendi. Fakat muhaliflerin elinde böyle bir imkanın olmadığını daha sonra Rus yetkililer de kabul etti ve olayın üstü hemen kapatıldı. Ve son olarak karşımıza yine aynı düzende yapılmış çok eski bir tapınak olan 1995 yılından bu yana araştırılan fakat birkaç yıl önce aniden dikkatleri üzerine çeken Göbekli Tepe şehri çıkıyor. Diğer iki şehirdeki tapınaktan daha eski fakat yapı olarak aynı özelliklerde olan Göbekli Tepe şehri insanlığa ait bulunan en eski tapınak unvanını aldı. Şimdi bölgede bulunan 3 benzer şehri haritada işaretlediğimiz zaman karşımıza bir üçgen çıktı. Üstelik bu üçgen yüzyıllardır buradaydı ve fark etmemiştik. Tesadüfen hepsi de X-Planet gezegeni gözlendikten sonra araştırılmaya başlandı ve ortaya çıkarıldı. Yani karşımıza hem Sümer hem Maya tabletlerinde bulunan ve tüm dinlerde anlatılan ilk insanların yaşamaya başladığı bölge olan ve medeniyetin beşiği olarak adlandırılan Mezopotamya çıkıyor. Üstelik bu üçgen içerisinde kalan Mezopotamya, her iki medeniyete ait olan tabletlerde de Nibiru'da yaşayan Anunnaki ırkının dünya ile temas ettiği ve tekrar geldiğinde temas edeceği bölge olarak bildiriliyor. Bu anlatılan bilgiler bilim insanlarının üzerinde tartıştığı bir teoridir. Yani kesinliği ispatlanmış bilgiler değil. Umarım beğenmişsin. Sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.